Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yılın çiçeği ya da Latince adıyla Xanthedeschia ethiopica, yılan yastığıgiller yani Araceae familyasının bir üyesi olan Afrika kökenli çok yıllık çiçekli bir otsu bitkidir. Bitkinin adı İtalyan botanik uzmanı Giovanni Xanthedeschi'nin anısını yaşatmak için konmuştur. Etiyopika soyadı ise bitkinin ana vatanına yapılan bir göndermedir. Oysa bitki sadece Etiyopya'da değil, Güney Afrika'nın sulak alanlarının tamamında görülebilir. Ona yabancı dilde kala zambağı, ak yılan yastığı, domuz zambağı, kurbağa kaşığı ya da trompet zambağı gibi isimler verilmiştir. Öncelikle bitkinin zambakgiller yani Liliaceae familyasının bir üyesi olmadığını belirtmek gerek. Ayrıca gelin çiçeği daha önce bir videoda anlattığım yılan yastığı yani Arum maculatum ile akrabadır. Fakat aynı alt aile içinde yer almazlar. Hatta gelin çiçeğine sorsalardı muhtemelen bu kötü kokulu ve basit görünümlü kuzeniyle bir arada anılmayı açıkçası pek istemeyebilirdi. Gelin çiçeği geniş ve sivri uçlu koyu yeşil renkli parlak yapraklara, sarı bir spadix etrafını saran beyaz renkli bir çiçek yenine ve önceleri yeşil renkli olup zamanla turuncu ya da kırmızıya dönen meyvelere sahiptir. Gelin çiçeği rizomlarıyla çoğalıp yayılan bir bitki türüdür. Sıcak ve ılıman iklimlerde, nemli ve verimli topraklarda yetişir. Sürekli güneş alan ya da yarı gölge konumlar için uygundur. Doğadaki formları genellikle dere ve göl kıyılarında görülebilir. Hatta bitkinin kıyısında yetiştiği suları arındırma ve yosun oluşumunu engelleme niteliği vardır. Afrika'daki sömürgeci ülkelerin Avrupa'ya taşıdığı gelin çiçeği yüzyıllardır tanınan ve bahçecilikte oldukça sevilen bir bitki haline gelmiştir. Bitkinin yeşil uçlu çiçek yenine sahip olan türü Green Goddess ve daha minyatür görünümlü olan Chalciana varyeteleri oldukça ilgi çeker. Yanı sıra Pink Mist, Red Desire ve White Sail varyeteleri de sevilen türlerdir. Ayrıca Crowborough ve Green Goddess varyeteleri bahçecilikte dayanıklılık ödülleri almıştır. Bitki istilacı olduğu Avustralya ve Yeni Zelanda haricinde oldukça ilgi gören ve sevilen bir çiçektir. Gelin çiçeğinin Spadix adı verilen ve çiçeklerinin dizili olduğu orta kısmı tatlı kokusuyla tozlaştırıcı sinek ve böcekleri kendisine çeker. Bitkinin oluşturduğu meyveleri ve tohumları da kuşlar tarafından tüketilebilir. Bu nedenlerle bitki kendi ekosistemi içinde ekolojik bir öneme sahiptir. Bitkinin tüm organları kalsiyum oksalat adı verilen ve kaşıntıya neden olan kristaller içerir. Bu ölümcül bir zehir olmasa da yanlışlıkla yutulduğunda dilde ve boğazda yanma, dudaklarda şişlik, yutkunma problemleri, karın ağrısı ve diyareye yol açabilir. Buna rağmen bazı Afrikalı yerli toplulukları bitkinin rizomlarındaki zehri ayrıştıran geleneksel bir kurutma ve pişirme yöntemi kullanarak onu karbonhidrat kaynağı bir besin olarak tüketmişlerdir. Bitkinin zehirden arındırılmış rizomlarının vitamin içeriği önemsizdir ama karbonhidrat ve bazı iz mineralleri içerdiği bilinir. Fakat bu uzmanlık gerektiren bir işlemdir ve asla denenmemelidir. Bitkiyle ilgilenirken de öz suyuna maruz kalmamak için bahçe eldivenlerinizi kullanmayı unutmamalısınız. Geçmişte bitki ayrıca yara ve solunum hastalıkları tedavilerinde de kullanılmıştır. Fakat gelin çiçeği günümüzde yalnızca bir süs bitkisi ve kesme çiçek olarak yetiştirilir. Ve hatta gösterişli çiçekleri nedeniyle düğün ve cenazelerde en sık kullanılan çiçek olmuştur. Çiçek bu sebeple de saflık, asalet ve yeniden doğuş sembolize eder. Çiçeklerin diline göre gelin çiçeği muhteşem bir güzelliğiniz var veya çok temiz kalplisiniz gibi anlamlar içermesi için çiçek aranjmanlarına eklenilmiş. Rüyada gelin çiçeği görmek ise yeni bir umudun, dönüşümün ve yeni bir başlangıcın yaklaştığının habercisi olarak kabul edilmiş. Görsel sanatları da ilham kaynağı olan gelin çiçeği tıpkı Georgia O'Keeffe'nin tablolarında olduğu gibi şehvet, doğallık ve lüks çağrışımı yaratmak için kullanılmıştır. Ayrıca gelin çiçeği filmlerde veya romanlardaki nikah ve cenaze törenlerinde dekorun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bitki ayrıca sıklıkla moda ve endüstriyel tasarım yaratımlarına da konu olmuştur. Gelin zambağının Güney Afrika kökenli hikayesi ise şöyledir. Yıllar önce Güney Afrika'da büyük bir bataklığın kıyısındaki küçük bir köyde Lita adında nezaket ve yardımseverliğiyle tanınan, kabilesinin hasta ve yaşlılarıyla ilgilenmeyi seven, temiz kalpli bir kız yaşarmış. Lita'nın köyünde yaşayan insanlar da toprağa ve onun ruhlarına saygı duyar, her nehrin, ağacın ve çiçeğin atalarının ruhlarını taşıdığına inanırlarmış. Lita'nın hastaları iyileştirme yeteneğini gören köylüler, kızın bu doğaüstü varlıklarla özel bir bağı olduğuna inanmışlar. Bir yıl aniden büyük bir kuraklık baş göstermiş. Tüm nehirler ve göller kurumuş. Köylüler ne içecek ne de yiyecek bulamaz hale gelmişler. Köyün bilgeleri bitkilerin ve yağmurun koruyucusu olan Tanrıça Mbali'ye kutsal danslar ve dualar eşliğinde yakarmışlar. Fakat duaları cevapsız kalmış.
İnanışa göre tanrıça yalnızca bencillik, nefret ve açgözlükle kirlenmemiş, tertemiz kalpli birinin duasını işitirmiş. Köyde de Lita dışında böyle biri yokmuş. Böylece köylüler tek umutlarının Lita olduğuna inanarak ondan tanrıçayı bulup dileklerini ona iletmesini istemişler. Önceleri tanrıçayla karşılaşmaktan korku duyan Lita, sonunda yüreğindeki umutla ve tek başına tanrıçayı bulacağını düşündüğü artık tamamen kurumuş olan büyük bataklığın kalbine doğru yola çıkmış. Lita büyükannesinin ona öğrettiği ruhlar dünyasıyla iletişim kurmasını sağlayan bir dua olan eski bir şarkıyı mırıldanıyormuş. Günler sonra toprak aniden sarsılarak yarılmış ve içinden altın ve yeşil renkli güzel elbisesi ve çiçeklerle süslü asasıyla tanrıça Nubali yükselmiş. Toprağın kızı Lita diye seslenmiş tanrıça, senin duanı işittim. Toprağın bağrına çekilen suyu geri göndereceğim. Ama bu çamurlu suyu içilebilir hale getirmek için özel bir çiçeğe ihtiyacım var. Lita'ya bu çiçeğe hayatı pahasına en iyi şekilde bakacağına söz verdirdikten sonra tanrıça toprağa asasıyla dokunmuş ve yerden fışkıran suyla beraber gelin zambakları da yükselmiş. Haydi kızım, şimdi suya ve bu çiçeklere nereye gitmeleri gerektiğini göstermelisin. Böylece Lita tanrıçaya teşekkür ederek köyüne doğru yola çıkmış. Kızın adım attığı her yerden gelin zambakları yükselmiş. Üzerinden geçtiği her yer yeniden suyla dolmuş. Gelin zambakları kısa sürede çamurlu suyu arındırarak onu tertemiz içilebilir bir su haline getirmiş. Su giderek yayılmış ve büyük bataklığı kaplamış. Her şey eski haline dönmüş. Fakat Lita ne kadar uğraşsa da köyüne dönüş yolunu bir türlü bulamamış. Köylüler neşe içinde suyun dönüşünü kutlamışlar ve tanrıça Nubali'ye onlara gönderdiği bu mucizevi bitki için şükretmişler. Lita geri dönmese bile insanlar onun hala suya ihtiyaç duyulan topraklara doğru yürümeye devam ettiğini, suyun ve gelin zambaklarının da onu takip ettiğine inanmışlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.